Bundan tam 4 yıl öncesinde yani 2017 yılında sizinle bir video paylaşmıştım. Hatta videonun başlığına da o dönemlerin gündeminde olan bir argümanı kullanarak güçlü Türkiye krizdeki Yunanistan'dan nasıl fakir olabilir demiştim. Nasıl olur da güçlü Türkiye ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'dan daha fakir olabilir? Aslında anlatmak istediğim mantık çok basitti. Her iki ülkede de asgari ücretleri bir kenara yazıp bunun karşısına da yine her iki ülkedeki temel besin ihtiyaçlarının ücretlerini yazıp bir anlamda bu asgari ücretle bu temel ihtiyaçlardan ne kadar alınabiliyor gibisinden bir standartlar belirleyip bunu sizinle paylaşmak istemiştim. Ama tabii dediğim gibi bu video tam 4 yıl öncesinin videosuydu. Gelin şimdi size bu videoda 2021'in fiyatlarını bahsedeyim ve geçen 4 yıl içerisinde hem Türkiye'de hem Yunanistan'da ne gibi bir değişiklik olmuş ekonomi anlamında birlikte bakalım. Şimdi bu bahsettiğim temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına gelmeden önce her iki ülkedeki asgari ücretlerden bahsedeyim size. 2017 yılında Yunanistan'daki asgari ücret 630 ile 680 euro arasında bir değerde oynuyordu. Türkiye'deki asgari ücret ise 1400 TL idi. Aradan geçen 4 yıl içerisinde Yunanistan'daki asgari ücret 730 ile 750 euro arasında yükseldi. Türkiye'deki asgari ücret ise 1400 TL'den 2850 küsürlere geldi. Yani orana vurduğumuzda Yunanistan'daki asgari ücret artışı 4 yıl içerisinde %10-15 arasında olurken Türkiye'deki asgari ücret artışı 4 yılda 1400 TL'den 2800 TL'ye yani %100 bir artış yaşandı. Bunu bir kenara koyalım. Başka vermek istediğim bir dipnot ise bu maaşlar konusunda. Yunanistan'da maaşlar konuşulurken brüt üzerinden hesaplanıyor ama Türkiye'de net. Şimdi o zaman böyle dendiğinde Yunanistan'daki maaşın biraz daha düşmesi gerekiyor. Ama bir başka detay ise Türkiye'de 12 tane maaş olurken Yunanistan'da yasalar doğrultusunda 14 tane maaş oluyor. O yüzden bu hesaplamayı böyle düz olarak alıyorum. Çünkü 12'ye vurduğumuzda ay olarak yine maaşlar bu bahsettiğim civarda oluyor. Temel gıda ürünlerinden bahsederken 2017 videosunda nasıl bir sıralamayla gittiysem doğru bir kıyaslama olması için 2021 temel gıda ürünlerinde de aynı sıralamadan gidiyorum. Gelin şimdi ilk olarak etten başlayalım. Bugün itibariyle Türkiye'de etin kilosu 54 TL olurken asgari ücret ile 52 kilogram et alabiliyoruz. Peki bu durum Yunanistan'da nasıl? Gelin ona bakalım. Yunanistan'da etin kilosu 10.99 euro olurken asgari ücretle toplamda 68 kilo et alınabiliyor. Bir sonraki ürünümüz peynir. 2017'deki videoda Gouda peynirini baz almışım. O yüzden 2021'de de Gouda peynirinden örnek veriyorum. Bugün itibariyle Türkiye'de Gouda peynirinin kilosu 114 TL ve asgari ücretle toplam alabildiğimiz Gouda peyniri 24 kilo. Yunanistan'da ise Gouda peynirinin kilosu 10.18 euro ve asgari ücretle ise alabildiğimiz Gouda peyniri 75 kilo. 2017 yılında ne olmuş bilmiyorum ama o dönemde hem Yunanistan'da hem Türkiye'de patates fiyatları tavan yapmış. Şimdi biraz daha aşağı seviyelere inmiş. Bugün itibariyle Türkiye'deki patatesin kilosu 2,5 TL ve asgari ücret ile alabildiğimiz patates 1130 kilo. Yunanistan'da ise bugün patatesin kilosu 1.12 euro ve alabildiğimiz asgari ücretle toplam patates 676 kilo. Geldik şimdi her iki ülkede de oldukça yeterli üretimi olan bir ürüne. Zeytinyağı. Türkiye'de zeytinyağının litresi 56 TL ve asgari ücretle de 50 litre zeytinyağı alabiliyoruz. Yunanistan'da ise geçen yıllar içerisinde zeytinyağı pek fazla değişmemiş. Bugün Yunanistan'da zeytinyağının litresi 5.40 ve asgari ücretle alınabilen zeytinyağı ise 140 litre. Nereden baksanız Türkiye'dekinin 3 katı. Şimdi 2017 yılında bahsetmiş olduğum ürünlerin sonuncusuna geldik. Teknolojik ürünlerden ilki.
Tabii ki 2017 yılında o dönemki en güncel iPhone'dan bahsetmiştim. 2021 yılının en güncel iPhone'u iPhone 12 Pro Max. Türkiye'de iPhone 12 Pro Max'in fiyatı 18.500 TL. 18.500 TL telefon mu olur ya? Türkiye'de 18.500 TL olan iPhone 12'yi alabilmemiz için 6,5 ay çalışmamız gerekiyor. Yunanistan'da iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise 1595 euro ve asgari ücretle çalışarak bu telefonu alabilmeniz için ise ortalama 2,10 ay gibi bir zamanın geçmesi gerekiyor. Şimdi bu ana kadar saymış olduğum ürünler 2017'deki videoda bahsettiğim ürünler olduğu için bunlarda da aynısını bahsettim. Belki bir 4 yıl sonrasında yine böyle bir video çekeriz diye şimdi size 3 tane farklı daha ürün ekleyeceğim ve bir de onların fiyatlarına bakıp kıyaslamayı böylece kapatmış olabiliriz. En temel gıda deyince ekmek de bunlardan bir tanesi oluyor. Bugün Türkiye'de internetten yaptığım araştırmaya göre 200 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL ve asgari ücret doğrultusunda toplam alabildiğimiz ekmek sayısı 1883. Yine aynı gramajdan yola çıkıyorum ve 200 gram ortalama ekmeğin fiyatı Yunanistan'da 0,50 sent ve asgari ücret ile Yunanistan'da alabildiğiniz ekmek sayısı ise 1516. Şimdi her iki ülkenin de kültürleri benziyor dediğimiz için mutfakları da benziyor ve oranın da temel ihtiyacı domates salçası. Her iki ülkede de domates salçasının gramajını aynı şekilde aldım ve Türkiye'deki fiyat 10,75 TL olurken asgari ücret ile alınabilen domates salçası 262 adet. Yunanistan'da ise aynı gramajlı domates salçasının fiyatı 2,94 euro ve asgari ücretle alınabilen domates salçasının adedi ise 257. Ve gelin son üründen bahsedeyim. Bunu da biraz ben kendi tercihim doğrultusuna gittim. Tabii ki PlayStation 5. İnternet sitesinden baktığımda Türkiye'deki PlayStation 5'in fiyatı 7.300 TL ve asgari ücretle PlayStation 5 alabilmek için 2,5 ay çalışmamız gerekiyor. Yunanistan'da ise aynı PlayStation 5'in fiyatı 635 euro ve bu PlayStation 5'i alabilmeniz için maaşınızın %80'ini vermeniz yeterli. Şimdi geldik videonun sonuna. 2017 fiyatları için önceki videoma bakabilirsiniz. 2021 fiyatlarını tamamen objektif bir şekilde süpermarketlerin aynı klasmanda olan fiyatlarını alarak sizinle paylaşmak istedim. Tabii şu detayı unutmamanızı istiyorum. Bu da benim bu videoya çalışırken fark ettiğim bir detay. Yunanistan'da alım gücü Türkiye'ye göre biraz daha iyi. Kimi ürünlerde Türkiye biraz daha iyi gibi görünüyor. Fakat detay şurada. 4 sene içerisinde Yunanistan'daki asgari ücret %16 ile %20 arasında artış gösterirken Türkiye'deki asgari ücretin artışı 4 yıl içerisinde tam %100 yani 2 katına çıkıyor. Bu da demek oluyor ki 4 yıl içerisinde bizim alım gücümüz çarpı 2 oranında güçlenmesi gerekiyor. Fakat öyle değil. Şimdi bunun sorumlusunun kim olduğunu da siz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak benden çok daha iyi biliyorsunuz. Nihayetinde ben bir tripod, bir kamerayla size paylaşım yapıyorum. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.